Modern otomobillerden bol miktarda sıkılıyorsunuz değil mi? Konforlu, senin yerine şeridine giriyor. Utanmasa senin yerine de dönecek neredeyse. Böyle büyük büyük ekranlarla kaplı. Yoldaki hiçbir pürüzü falan hissettirmiyor sana. Arka, ön vesaire sensörler sürekli ötüp duruyor. Olmadı fren yapıyor senin yerine. Otomotiv endüstrisi arabaları artık seni tamamen izole etmek, güvenli bir kozanın içinde uyuşman için üretiyor. Will Smith'in iRobot filmindeki arabalar gibi veya Sylvester Stallone'nin Cezalandırıcı filmindeki gibi arabalar böyle. Biz sürücü müyüz yoksa yazılımların yönettiği bir simülasyonun içinde sıradan bir yolcu mu, inanın belli değil. Ama bu her zaman böyle değildi. İngiltere'de öyle bir butik marka vardı ki giydi zırhını, çekti kılıcını, tüm bu güvenlik, mantık, elektronik asistanları resmen tek başına savaş açtı. Gelin bre, gelin diye. Blackpool kasabasından çıkan bu adamların kafasındaki düşünce netti. Eğer bir bilgisayarın seni yolda tutmasına ihtiyaç duyuyorsan o direksiyonun başına geçme kardeşim. Bugün kuralları kökünden reddeden, Gran Turismo oyununda ilk gördüğümde beni kendine aşık eden ve bir hevesle alıp piste çıkınca da düz çizgide duran bizden değildir deyip oradan oraya beni savuran o İngiliz delisini konuşacağız. PVR. Düşün. Ne ABS var, ne elektronik çekiş kontrol sistemi, ne de hayat kurtaran hava yastıkları. Sadece tüy gibi hafif fiberglass bir gövde, kaputun altında da canavar bir V8 veya o Speed 6 motoru ve tamamen bilek gücü. Trevor Wilkinson'ın arka bahçesinde başlayan bu hikaye, Peter Wheeler gibi deli bir patronun ellerinde Cerbera, Tuscan, Sagaris gibi sürücüsünü döven ve asfaltı ağlatan spor otomobillerinin hikayesi. Bu marka nasıl oldu da motor sporları ruhunu sokağa taşıyan, saf sürüş hissi arayanların mabedi olurken bir yandan da o trajik çöküşünü hazırladı. Çayınız kahveniz hazırsa hadi başlayalım. Her otomobil efsanesi öyle paranın su gibi akıtıldığı rüzgar tünellerinde veya hadi şu sektöre yatırım yapalım diye doğmaz. Asıl büyük efsaneler bana göre sadece yağ, kir ve inat kokan küçük atölyelerde ben bunun daha iyisini yaparım ha diyen birinin inadıyla başlar. Bakınız Soichiro Honda, Ferruccio Lamborghini, Colin Chapman, John Cooper. Yıl 1947. İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş. İngiltere enkaz halinde. Ekonomi falan hak getire. İnsanların derdi karınlarını doyurmak. O arada da ülkenin kuzeybatısındaki Blackpool adındaki kasabada yaşayan Trevor Wilkinson adında 24 yaşında bir çocuğun derdi başkaydı. Eski bir tekerlek ustasının minik atölyesini kiraladı ve adını da Trevcar Motors koydu. Başlangıçta tabii küçük küçük tamiratlar falan yapıyor. Yerel bir Luna Park'taki çarpışan arabaları onarıyor. 3-5 kuruş para kazanıp yolunu bulmaya çalışıyordu. Ama Trevor'ın cebi küçük, hayalleri büyüktü. Yarışmak istiyordu. Kendi arabasını yapmak istiyordu. 1949 yılı geldiğinde ismindeki T, V ve R harflerini alıp markasının son adını oluşturdu. TVR. Ve kendi adını taşıyan ilk arabanın şasisini de tam o yıl atölyeden çıkardı. No 1. İlk yaptıkları arabalar tam böyle toplama bilgisayar gibiydi. Kendi çelik boru şasilerini kaynatıyorlar. Üzerine alüminyum panelleri çekiçle oturtuyorlardı. Hatta ilk arabalardan birinin ön süspansiyonunda bir Volkswagen Beetle'dan, arka aksında ise Morris'tan parçalar alıp kullanmışlardı. Zaten Trevor büyük markalarla ve onların büyük motorlarıyla kapışamayacağının farkındaydı. Onun silahı hafiflik olacaktı. Ama alüminyum onlar için pahalı kalıyordu. Küçük bir atölyeydi onlar. Bunun altından kalkamıyorlardı. Ancak tam da o an dünyada yeni bir malzeme konuşulmaya başlanmıştı. Cam elyafı takviyeli plastik. İnek maması deniyordu ya bizde hani o. Fiberglass hafifti, paslanmazdı, nispeten daha ucuzdu ve bizimkiler için en can alıcı özelliklerden biri arka bahçende bile bir kalıp yaparak bile şekil verebileceğiniz bir malzemeydi. Tabii ki bizimkiler de bu malzemeye deyim yerindeyse aşık oldu. Zaten TVR'ı TVR yapan o hafif şasisinin üzerine giydirilen daha da hafif gövde fikri böyle standartlaştı. Arabanın içi ne olursa olsun dışı hep bu hafif fiberglass'tan yapılacak.
1958'e geldiğimizde de TVR ilk ticari üretim modelini piyasaya sürdü. TVR Grand Tourer. Grand Tourer'a dışarıdan baktığınızda ön ızgarası yüzünden bence biraz komik, sevimli, burnu uzun ama sanki arkasına doğru gidince bir şeyler ters gitmiş gibi duran garip bir arabaydı. Ağırlığı da yaklaşık 700 kilogram civarındaydı. Gariplerimin motor üretmeye paraları olmadığından mecburen içine dönemin böyle Ford, Coventry Climax veya MGA motorlarını koyuyorlardı. Grand Tourer'ın tasarımında bir tuhaflık vardı diyordum ya. Arabanın arkasında bir bagaj kapağı yoktu. Aynen stepneyi veya ufak bir çantayı bagaja koymak istersen kapıyı açıp koltukların arkasından arka tarafa doğru sürünüp gitmen gerekiyordu. Peki neden? Çünkü mühendis Trevor Wilkinson arabanın arkasında açılacak bir kapının veya kapağın boru şasinin rigidliğini yani burulma direncini zayıflatacağını düşünüyordu. Arabanın şasisi esnemesin diye müşterilerine bagaj kapağı bile vermedi bu adam yani. Ben sana yarış arabası veriyorum kardeşim. Tatile gitmek için kullanacaksan git şuradan station wagon al. Dükkanın önünü kapama diyordu resmen. Bu hafiflik ve rigidlik takıntısı tabii ki de pistlerde hemen meyvesini verdi. Grand Tourer düzlüklerde süper ultra hızlara çıkamasa da virajlara geldiğinde kendisinden daha pahalı, daha güçlü o babaların, Jaguar'ların, Aston Martin'lerin falan içinden geçiyordu. TVR İngiliz motorsporları camiasında hızla saygı görüp isim yapmaya başladı. Ama bu tarz adamların kaderinde olan şey Trevor'ın da başına geldi. Ne iş yaparsanız yapın, harika bir müzisyen olabilirsin ama pazarlaman kötüyse maalesef kaybolup gidersin. Trevor da benzerdi. Harika bir mühendisti. Tutkulu, uçuk ve işe yarayan fikirleri vardı. Ama gel gör rezalet bir iş adamıydı maalesef. Muhasebe, satış, finansman bunlar onun anlamadığı şeylerdi. Para günden güne suyunu çekiyor. Şirket de sürekli batmanın eşiğine geliyordu. Yatırımcının biri gelip biri gidiyordu. TVR iflas bayrağını haftada bir çekiyor sonra geri indiriyordu resmen. Yatırımcıların baskısı, finansal krizler ve borçlar falan derken 1962 yılına gelindiğinde Trevor kendi kurduğu isminin baş harflerini ve hatta her şeyin ruhunu bile ortaya koyduğu şirkette tamamen kenara itildiğini hissetti. Ve o yıl arka bahçesinde başlattığı efsaneye TVR'a veda edip ceketini alıp çıkıp gitti. Trevor gitmişti. Ama Blackpool'daki o ufak atölyede ektiği o hafif şasi ve inadına ruhu TVR markasının genlerine işlenmişti. Bu arada buradaki bir dost bu hafta TVR yaptığımı öğrenince o kadar güzel bir yorum yaptı ki eklemesem olmazdı. Dedi ki belki hafif bir İngiliz şasisine Amerikan motoru yerleştirip mühendis ordulu Koenigsegg ve imkanlar kralı Bugatti'yi sollayan Hennessy'ye de değinirsin. Güzel dostum benim, ağzına sağlık. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir lafını tam 12'den vurdun. Evet, Teksaslı deli modifiyeci John Hennessy tüy gibi hafif İngiliz Lotus XC şasisini alıp içine de 7 litrelik çift turbolu bir Chevy V8 motorunu çekiçle vura vura sokuşturup ortaya 1244 beygirlik Venom GT'yi çıkartmıştı. Araba 1244 kilogram ve 1244 beygirli. Koenigsegg'in one to one arabasını biliyoruz. 1360 kilograma 1360 beygirdi o da. 2014 ve 2015 yılları arasında geliştirilmişti. Venom GT ise 2010. Tarihin ilk birebir oranındaki arabanın Koenigsegg'in olmasının nedeni aslında ufak bir detay. Venom GT'de ağırlık hesaplanırken yağ, benzin vesaire konulmadan ölçülmüştü. O yüzden biraz kayıyor oran. Bir de Venom GT başka bir şasiye inşa edildiği için modifiye araç olarak sayılıyor daha çok. Fabrika üretimi değil. Neyse. Dediğim gibi Venom GT 1244 kilogram ve 1244 beygirdi. Bu araba Bugatti Veyron'un arkasındaki o milyar dolarlık Volkswagen krallığındaki mühendisleri tokatlayıp saatte 435.31 kilometre hıza ulaşmıştı. Ama Kennedy uzay üstünde yapılan bu rekor denemesi NASA'daki yetkililer ikinci tura izin vermediği için tek turda yapıldı. Guinness diyor ki git gel yapacaksın, ortalamayı alacağız. O yüzden sayılmadı. Ve bir de en az 30 adet üreteceksin. Venom GT ise 29 adet üretileceğini açıkladı. Neyse. Şimdi durun bir saniye. Biz bu küçük İngiliz şasisi artık kocaman Amerikan V8'i hikayesini daha önce defalarca görmedik mi? AC Cobra ile Carroll Shelby bu işin vizyoneriydi. Evet. 1960'larda da TVR yapmıştı bu işi. 1963 yılında
kılığına gelindiğinde Trevor ayrılmış, TVR her zamanki gibi can çekişiyordu. O sırada Amerika'da TVR distribütörlüğünü yapan Jack Griffith adında bir araba satıcısı ve yarışçı vardı. Bir gün adamımız Jack TVR Gran Turismo'ya bakıp "Aga şu arabanın içine Ford V8 acayip yakışmaz mı ya?" dedi. İngiliz mühendisler tabii dehşete düştü. İngiliz tavrını hepimiz Jeremy Clarkson'dan biliriz. Amerikan mı ne anlarlar araba yapmaktan derler ya. Neyse dediler ki sen deli misin? O araba o motoru nasıl taşıyacak? Sığmaz. Hem de şasi o gücü kaldırmaz dediler. Ama Jack Griffith duymadı bile. AC Cobra'da kullanılan o 4.7 litrelik kocaman Ford Windsor V8 motorunu aldı. Garaja girdi. Motoru kaputun altına sığdırmak için şasi borularını kestiler, biçtiler. Ne yapıp edip bir şekilde oraya kanırtarak yerleştirdiler. Ve ortaya TVR Griffith 200 çıktı. Bu bir araba değildi. Daha çok böyle tekerlekleri olan bir çeşit silahtı. Düşünsene, ağırlığı 860 kilogram. Kaputun altında da 271 beygir güç üreten, versiyonuna göre 2400 devirde 382 ile 426 Nm tork veren bir V8 vardı. 1960'ların başında bu arabanın 0-100'ü 4-5 saniyeydi. Bak sayacağım şimdi. 1963 Ferrari 250 GT Lusso yaklaşık 8 saniye. 1964 Ferrari 275 GTB yaklaşık 6.7 saniye. 63'te piyasaya çıkan Aston Martin DB5 ise 8 saniye civarıydı. Gel gör ortada bir sorun da vardı. Arabanın şasisi ve mekaniği İngilizlerin dediği gibi bu güce kesinlikle hazır değildi. Frenler yetersizdi. Aerodinami diye bir şey yoktu. Yüksek hızlarda arabanın burnu havalanmaya başlıyordu. Motor bölümü sıkışık, soğutma berbat ve o motor sıcaklığı olduğu gibi kabinin içine dolup kabini cehennem sıcağına çeviriyordu. Gaza biraz fazla dokunursan araba yürek mi yedin sen ya deyip arkasını direkt kopartıyordu. Ama kimin umurunda ki? Adrenalin ve korku arayanlar için Griffith bir meydan okumaya, bir efsaneye dönüştü. Tabii ki TVR'ın o makus talihi yine peşlerini bırakmadı. Arabalar efsane de olsa şirket yönetimi yine felaketti. Amerika'daki liman işçilerinin grevi yüzünden gövdeler Amerika'ya gidemedi. Motorlar da İngiltere'ye gelemedi. O olmadı, bu olmadı ve şirket 1965 yılında bir daha iflasın eşiğine geldi. Bu şirket 5 yılda bir iflasın eşiğine gelmezse rahat edemiyordu sanki. O anda da şirketi ve biraz da kendi kayıplarını kurtarmak için babası Arthur Lilly ile beraber direksiyona Martin Lilly adında arabalara aşık, tam bizim kafa ama parası da olan bir genç geçti. Martin dönemi TVR'ın kendini toparladığı o ünlü M serisi araçların yani 1600M, 2500M, 3000M'lerin üretildiği ve kalite kontrolün nihayet bir standarda oturduğu dönem oldu. Martin bu şirkette hem yönetici hem de TVR'ın o geçmişten gelen asi ve kuralsız kimliğini medyaya taşıyan adam olmuştu. Bu TVR için çok önemli bir andı. 1971 yılındaki Earls Court otomobil fuarını düşün. Böyle etraf Jaguar'larla falan dolu ve hepsinin yanlarında böyle şık şık duran mankenlerle sergilenirken Martin TVR standında tamamen cıbıl anadan üreyen 2 tane manken çıkardı. Tabi bütün gazeteler ertesi gün TVR konuşuyordu. Düşün, daha 3-4 yıl önce İngiliz radyolarında Beatles, Rolling Stones gibi gruplar günde sadece 45 dakikayla 1 saat falan çalınmasına izin veriliyordu. Öylesine muhafazakar bir toplum o zamanın İngiltere'si. Basın şok içinde, fuar yönetimi kafayı yemiş. Ama TVR bu kötü çocuk imajını çok sevdi. Biz öyle kurumsal bir şirket falan değiliz kardeşim, biz yasa dışıyız, biz asiyiz diye bağırıyorlardı. Martin Lilly TVR'ı 1980'lere kadar taşıdı. Şimdi TVR'ın bildiğimiz TVR olduğu döneme geçiyoruz. 1981 yılında TVR çok ilginç bir şekilde finansal bir girdabın içinde çırpınıyor. İflasın eşiğine gelmiş. Şirket yine satılık, kasa yine boş. Bu sefer de sahneye endüstrinin gördüğü en deli patronu giriyor. Peter Wheeler. Wheeler'ı düşünürken onu böyle büyük bir aristokrat veya havalı bir otomobil tasarımcısı olarak falan hayal etmeyin. Bu adam tam tersi. Kuzey Denizi petrolü endüstrisine özel ekipmanlar falan yaparak parayı kırmış bir kimya mühendisi. Ama aynı zamanda da bir TVR hayranı. Anlatılana göre kendi TVR Timer turbosunu fabrikaya servise götürüyor ve orada da şirketin batmak üzere olduğunu öğrenince durun yahu, kapatmaya gerek yok, ben alayım, kaç para lazım size, kıl mı olayım seveyim mi bilmiyorum şu herifi. Neyse bu şekilde parayı basıp TVR'ın yeni patronu oluyor işte. Ve bildiğimiz TVR efsanesi beni Gran Turismo'da ve Speed 12 modeliyle Gran Turismo 2'de kendine aşık edip aynı zamanda da çıldırtan ve bana joystick borçlu olan TVR tam da burada başlıyor. Wheeler kurallara ve otoriteye karşı alerjisi olan bir adamdı. Öyle AutoCAD'de yapılan
model çizimleri, tasarımları falan sevmiyor. Aerodinamik rüzgar tünellerine gıcık kapıyor. Peki arabaları nasıl mı tasarlıyor? Kendi ofisinde böyle büyük büyük köpük bloklarını alıp elindeki falçatayla azıcık oradan birazcık buradan yonta yonta yaptığı anlatılır. Bilgisayarlar ruhsuz, ben gözüme güzel görüneni yaparım dediği söylenir herifin. Hatta Evo dergisinin eski editörü, şimdi ise YouTube'da Harry's Garage ismiyle videolar yapan Harry Metcalf, bu adam hakkında Peter yalnızca romanlarda var olduğunu düşündüğüm karakterlerden biriydi. İşleri her zaman kolay yoldan yapmamasına rağmen elini sürdüğü her şey her zaman mükemmel görünüyordu demişti. Anlatılan başka bir saçma ama güzel olan tasarım hikayesi de bu dönemde oluyor. Wheeler'ın Ned adında yanından bir saniye bile ayırmadığı Pointer cinsi köpeği var. Köpek bütün gün fabrikada. Wheeler'ın ofisinde o birebir ölçekte olan küpükten yontarak yaptığı maketlerin etrafında koşturuyor. Bir gün Wheeler yeni çıkacak TVR Chimera modelinin ön kaput tasarımını yontarken öğle yemeğine çıkıyor. Döndüğünde bir bakıyor köpeği Ned masaya çıkıp arabanın kaputundaki o özenle yontulmuş köpüğü ısırıp koparmış. Şimdi normal kafada bir adam hemen tekrardan düzeltir ve eski haline getirir değil mi? Tam çalışanlar çıkıp düzelteceklerken Wheeler o kısmı uzun uzun bakıyor ve ya aslında hiç fena durmuyor ha diyor. Tasarımcılara da dönüp sinyal lambalarını tam olarak Ned'in ısırdığı o çukurlara yerleştirin diyor. Alın size mis gibi aerodinami, alın size milyar dolarlık mühendislik. O TVR Chimera'nın ön sinyal yuvaları bir köpeğin diş izleri aslında. Wheeler döneminde TVR motor olarak Rover'ın alüminyum V8'lerini kullanıyordu. TVR S serisiyle şirketi finansal olarak ayağa kaldırdıktan sonra 90'ların başında ardı ardına o roketlerini yollara saldılar. Yeniden doğan TVR Griffith 500 ve köpek dişli Chimera. Özellikle Griffith 500. Araba sanat eseriydi ama aynı zamanda kılık değiştirmiş bir seri katildi de. Kaputun altında 5 litrelik gırtlağına kadar modifiye edilmiş bir V8 vardı. Ağırlığı da sadece 1060 kilogram. 340 beygir hiçbir filtreden geçmeden doğrudan arka tekerlekleri iletiliyordu. Bu sefer İngiliz beygiri bu arada. 345 Alman beygiri. Şimdi diyeceksiniz ki peki ya güvenlik, asistanlar, çekiş kontrol? Wheeler öyle normal bir adam değildi diyoruz ya. Bu herif bu tarz sistemlerden iliklerine kadar nefret ediyordu. O dönem piyasadaki sıradan aile arabalarında bile ABS ve hava yastığı konulurken Wheeler bunlara inatla direndi. Çekiş kontrol sistemi falan yok, ESP yok, hava yastığı yok, ABS yok. Yok arkadaş yok. Ona sorulan Sayın Wheeler, arabalarınız inanılmaz hızlı ama hiçbirinde ABS veya çekiş kontrolü, hava yastığı falan gibi güvenlik önlemleri yok. Bu müşterileriniz için çok tehlikeli değil mi? Sorularına hep benzer cevaplar verilmiş. Ben arabayı hissederek kullanmak isterim. Eğer virajın ortasında araba kaymaya başlarsa veya tekerlekler kilitlenirse fren pedalına bastığımda o pedalın bana geri vurmasını, o tepkiyi hissetmek isterim. Ne yapacağıma bir bilgisayarın karar vermesini istemem. Normal bir arabayı herkes hızlı kullanabilir. Ama eğer bir TVR'ı hızlı kullanıyorsan bu senin bileğinin hakkıdır. İçindeki o bilgisayarın değil. Bana göre ABS'de, hava yastığı da adam öldürür. Çünkü sürücüye sahte bir güven verir. Fiziki sınırlarını unutturur. Ve ben bununla yaşayamam der. Wheeler'ın bakışı bu kadar sertti işte. Sürücüyü uyuşturan değil, sürücüyü korkutan, tetikte tutan, terleten arabalar yapmak. Sonra 90'ların ortasında bir şey oluyor. Yıllar boyunca motorları aldıkları İngiliz markası Rover BMW tarafından satın alınıyor. Wheeler milliyetçi ve arabalarına motor koymak için Almanlara boyun eğmesi ve onlardan motor dilenmesi söz konusu bile olamazdı. Her ne kadar mantıksız ve pahalı da olsa madem öyle biz de kendi motorumuzu kendimiz yaparız arkadaş dediler. Motor mühendisi olan Al Melling, TVR mühendisi John Ravenscroft ve Peter Wheeler kafa kafaya verdiler. İsimlerinin baş harflerini alıp V8'i bir motor geliştirdiler. AJP8. Bu motorda flat plane crank milline sahipti ve sağlam devir çeviren hafif bir V8'di. Bu motoru ilk 1996'da yola saldıkları Cerbera modeline koydular. Ama ne araba. Rölantisi bile insanı tedirgin ediyordu. Gaza bastığında ise neyse koyarım sesini buraya zaten illaki siz karar verin. Dışarıdan baktığında uzun kaputuyla, şişkin çamurluklarıyla çok
güzel görünüyordu. Yine aynı Viper'daki gibi bunun da kapı kolu falan yoktu. İçeriye girmek istiyorsan aynanın altındaki ufak bir düğmeye basıyordun. Girdiğinde ise araba sana ne mal olduğunu hemen söylüyordu. Her şey ama her şey, devir saati, hız göstergesi, sıcaklık, benzin, saat, her şey tam önündeydi. Orta konsol falan bomboş. Ben sürücü arabasıyım diye bas bas bağırıyordu sana yani. Çıkmak istersen de kol yoktu bu arada. Başka bir düğmeye basıyordun. Vites topuzunun veya teybin oradaki. AJP8 bayağı başarılı bir motordu. Ama bu Wheeler'ı durdurmadı. Oradan aldığı özgüvenle çıkıp karakter denilince akıllara gelen başka bir motor daha tasarladılar. Speed 6 adını verdikleri 6 silindirli bir motor. Ve bu motor 1999 yılında yollara inen ve belki de TVR denilince herkesin aklına gelen Tuscan'a konuldu. John Travolta ve Hugh Jackman'ın oynadığı 2001 yapımı Swordfish kod adı Kılıç Balığı filminden hatırlarsınız o arabayı. Tuscan'ın tasarımı cidden YouTube topluluk kurallarına uymak adına sıra dışı diyebileceğim bir tasarıma sahipti. Kaputu bile normal arabalar gibi açılmıyordu. Üzerinde sadece yağ ve su ekleyebileceğin ufacık bir servis kapağı vardı. Ona da dikkatli olman gerekiyor. Yoksa menteşeler tık diye kopabilir. Tamamını açmak istersen kaputu tutan cıvataları falan tamamen söküp paneli kaldırman ve farların, sinyallerin, elektrik kablolarını sökmen gerekiyordu. O yüzden daha sonradan millet bu kaputu öne doğru açılacak şekilde aftermarket parçalarla değiştiriyordu. Ve 2004 geldiğinde Peter Wheeler veda bu sesini kondurdu. TVR Sagaris. Bu araba tekerlekli bir baltaydı. İsmi de oradan geliyor hatta. İskitler, Sakalar ve Amazon savaşçıları tarafından kullanılan eski bir balta türü. Bir tarafı kesici, diğer tarafı ise sivri uçlu, gürz benzeri bir yapıya sahip. O dönemin yırtık kod furyasına ayak uydurmuş gibi her tarafı da yırtık pırtıktı. Çamurluklardaki o hava kanalları, kaputtaki asimetrik kesikler ve arabanın arkasından sağa ve sola uzanan egzozlar, bıyık misali. Neyse, 4 litrelik Speed 6 motoru 406 beygir güç üretiyor ve bu tüy şasiyi hızlandırmıyordu. Bildiğin fırlatıyordu gaza bastığında. Arkasında da plexiglass'tan yapılmış şeffaf bir rüzgarlık vardı. İşe yarıyor muydu tartışılır ama arabaya garip bir hava da vermiyor değildi hani. Yıl 2004'tü. Spor arabalarda güvenlik sistemleri, gelişmiş bilgisayarlar varken Sagaris'te ABS bile yoktu. Çekiş kontrol sistemini bırak. Hava yastığı bile yoktu. Koltuğuna oturunca dehşeti de zevki de sana en uçta yaşatıyordu. Wheeler inandığı yoldan zerre sapmamıştı. Ama aynı zamanda da yolun sonu yavaş yavaş görünmüştü. İlerleyen yaşı bir yana Avrupa Birliği'nin gitgide sıkılaşan o hep konuştuğumuz emisyon kuralları, güvenlik baskıları artık yormuştu. Modern dünyanın o sıkıcı kuralları Blackpool'daki o asi atölyeyi ve ruhu yavaş yavaş boğmaya başlamıştı. Wheeler pes etti ve şirketi 24 yaşındaki Rus milyarder Nikolay Smolenski'ye sattı. Ve bu güzel markanın bitişi de tam olarak burada başladı. Smolenski belki spor arabaları seviyordu ama otomotiv üretiminden, özellikle de o el işçiliğiyle yapılan İngilizlerin butik üretim mantığından zerre anlamıyordu. Bu markayı İngiliz aslında uygun şekilde tutacağını söylemesine rağmen işleyişi değiştirmeye, maliyetleri kısmaya çalıştı. Bu dönemde arabalarda kalite kontrol sorunları çıkmaya başladı. Zaten TVR ezelden beridir elektrik arızalarıyla, içeri su almasıyla falan nam salmıştı. Ama artık iyice cılkı çıkmıştı olayın. Müşteriler yepyeni arabalarıyla yolda kalıyor, şasiler dökülüyordu. Smolenski maliyetleri düşürmek için üretimi İngiltere dışına taşımayı bile gündeme getirdi ki bu TVR gibi ruhu tamamen Blackpool'a ait olan bir marka için vatana ihanet sayılırdı. Satışlar cart diye çöktü. Müşterileri markaya küstü ve sadece 2 yıl sonunda 2006 yılında TVR'ı parçalara böldü. Fabrikanın kapılarına kilit vuruldu. Bir sürü usta işsiz kaldı. O köpeğin dişlemesiyle oluşan kalıplar köşelerde çürümeye bırakıldı. O alttan hırıldayan V8'ler ve Speed 6'ler sessizliğe büründü. 2013 yılında Les Edgar adında İngiliz bir girişimci markayı satın aldı. Hatta McLaren F1'in tasarımcısı Gordon Murray'nin şasi teknolojisini ve Cosworth'un V8'ini kullanarak 2017'de yeni bir TVR Griffith bile tanıttılar. Ama peşinden patlayan pandemiydi, finansal krizdi, fabrika açma sorunları falan filan derken o araba yılan hikayesine döndü. Yola çıkamadı. 2025 Kasım'ında da bir başka İngiliz butik araba markası olan Charge Holdings TVR'ı satın aldı ve markayı yeniden canlandırmak istediklerini söylediler ama o kadar. TVR şu an derin, çok derin bir uykuda. Bir daha uyanır mı inanın belli değil. Ve işte dostlar,
dostlar. Bugünün konusu da TVR'dı. İnsanın arabayla kurduğu o eşsiz, organik ve tehlikeli tutkulu bağın en güzel hikayelerinden biri. Peter Wheeler ve onun Blackpool'daki tayfası dünyanın en kusursuz veya güvenli arabalarını yapmadılar. Tam tersine korkutan, terleten, seni geren ama direksiyonuna geçip de gaza bastığında sana gerçekten yaşadığını hissettiren canavarlar yaptılar. Elektronik hiçbir prangası olmayan arabalar. Bu ve yaptığım diğer tüm videolar aslında bu dönemlere, arabalara ve insanlara küçük birer saygı duruşu. Siz ne diyorsunuz bu TVR işine? Garajınızda ister miydiniz böyle bir araba? Elektronik desteği falan olmayan, korkuyu ve hazzı aynı anda yaşatacak bir arabanın koltuğuna oturup gazı köklemek. Yorumlara gelin, sohbet edelim biraz. Ve videoyu beğendiyseniz bir beğeni atıp abone olursanız, hatta videoyu seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşırsanız müthiş olur. Hep dediğim gibi bu platformda bu tarz işleri ayakta tutabilen yegane şey sizin bu güzel desteğiniz. Hepiniz cansınız. Flat yaşamayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sonra görüşürüz.